Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz çok güzel, çok kolay bir patik yapacağız. Ben patiğimde pembe ve krem olmak üzere 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Hemen modelimi de gösteriyorum. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Baştan sona 2 şiş ile yapmış olduğum dikişsiz modelim. Patiğimizin tabanı bu şekilde. Topuk kısmı böyle. Patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Haroşa örgü olduğu için esnek bir yapıya sahip. Hemen patiğimi kenara bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Pembe ipim ile patiğime 22 ilmek olarak başlayacağım hanımlar. Pembe ipimin ucunda şöyle bir miktar bir ip bıraktım. 22 adet ilmeğimizi atacağız. 2 ilmek oldu. 3, 4, 5, 6, 7. Bu şekilde 22 ilmek atıp gelelim. Evet hanımlar, 22 ilmeğimi attım geldim. Hemen şu kenarına şöyle bir düğüm atacağım. Geri dönüyoruz. Baştan sona haroşa örgü yapacağız. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlmeklerimin hepsini sırasıyla düz olarak yani haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar haroşalarımı yapacağım. Örgünüzün her iki tarafında ters örgü örerek de haroşaları oluşturabilirsiniz. Tamamını bu şekilde düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğim kaldı. Onu da yine ördüm. Geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyiz hanımlar. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer ki sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Bakın ön yüzde bir diş haroşamız oluştu. Şimdi tekrardan kenar ilmeğini örmeden aldım. Ön yüzde hanımlar ilmeklerin tamamını yine sıra sonuna kadar düz öreceğiz. Arka yüzde tekrardan ilmeklerin tamamını düz öreceğiz. Burada 2 diş haroşamız olacak. Ön yüzde ve arka yüzde ilmeklerimizi haroşa örelim gelelim. Evet, ön yüzde ve arka yüzde ilmeklerimi haroşa ördüm. Bakın şu an ön yüzdeyim. 2 diş haroşamız oluştu. Artık modelimize başlayacağız hanımlar. Şöyle krem ipimi de hazırlıyorum. Öncelikle kenar ilmeğini yine pembe ipimle örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Bu kenara 2 tane pembe ördükten sonra krem ipimi ekleyeceğim. Buraya krem ipim ile şöyle bir ilmek ördüm. Hemen krem ipimle bir ilmek ördükten sonra krem ipimin ucunu burada pembeye düğümlüyorum. Patiğimiz sökülmesin diye buraya sıkıca 2 tane düğümümü attım. Bir tane krem örmüştük. Şuraya bir tane daha krem ördüm. 2 oldu. Artık pembe ipimi devam ettirmeyeceğim hanımlar. Kenardaki ilk 2 ilmeği pembe ile örmüştük. Pembe ipim burada bekleyecek. Ben krem ile devam edeceğim. 2 krem ilmek ördüm. Bir pembeyi örmeden alıyorum. 2 tane krem ilmeğimi örüyorum. Bir pembe örmeden alıyorum. 2 ilmek kremimi düz örüyorum. Bir pembeyi örmeden alıyorum. 2 tane kremimi düz ördüm. Bir pembe örmeden alıyorum. 2 tane kremimi ördüm. Bir pembe örmeden aldım. 2 tane krem ilmek ördüm. Burada son 3 ilmek kaldı. Bu son 3 ilmeği örmüyorum. Geri dönüyorum. Krem ile örerken modelimizi yaparken son 3 pembe ilmeği örmüyoruz, geri dönüyoruz. Burada hanımlar krem ilmeklerimi yine düz öreceğim. Bakın ilk ilmeğimi örerek başladım. Düz örüyorum. Yani haroşa. Bu defa arka yüzde krem ipimi kendime doğru alıyorum. Pembeyi örmeden sağ şişime aldım. Tekrardan krem ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kremi arkaya doğru aldım. Pembe ilmeğimi örmeden alıyorum. Krem ilmeklerimi düz örüyorum. Pembeyi örmeden alıyorum. Kremlerimi düz örüyorum. Pembeleri örmeden alıyorum. Tekrar bu son 2 krem ilmeğimi ördüm. Burada kremimi arkaya doğru alıyorum hanımlar. Pembe ipimi bakın şöyle kremin altından çaprazlamasına geçirerek pembemi aldım. Kalan 2 ilmeğimi pembe ipim ile örüyorum. İlk baştaki ilmekleri örüyoruz pembe ile. Şimdi geri döndüm.
Bakın buraya krem ile ilk desenimizi oluşturduk. Desen aralarına pembe ipimiz ile bir diş haroşa öreceğiz. Yani ilmeklerimin tamamını bu defa şöyle pembe ipim ile öreceğim. Model aralarına bir diş pembe ile haroşamızı yapacağız. Hepsini örüyorum ilmeklerin. Bu şekilde. Sadece krem ile örerken son 3 ilmeğe kadar örüyoruz. Geri dönüyoruz. Pembe ile örerken bakın sonuncu ilmeğimi de ördüm. İlmeklerin tamamını örüyoruz. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Yine bu aşamada kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Arka yüzde yine ilmeklerin tamamını haroşa olarak örüyorum. Krem ile model kurulumu yapıyoruz. Model aralarına da pembe ipimiz ile bir diş haroşa örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Gördüğünüz üzere bir tane model yaptık krem ile, ardından buraya da model arasına bir diş haroşamızı pembe ile ördük. Şimdi aynı şekilde hanımlar ikinci modelimizi yapacağız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Yine bakın ikinci ilmeğimi ördüm. İkinci ilmekten sonra şöyle pembenin altından şöyle çaprazlamasına getirerek kenarda delik görüntü oluşmasın diye ip geçişlerini böyle yapıyoruz. Şimdi kremimi aldım. 2 tane krem örüyorum. Pembem burada bekliyor. Bir pembeyi örmeden aldım. 2 ilmek kremimi örüyorum. Bir pembe örmeden aldım. 2 krem, bir pembe örmeden aldım. 2 krem, bir pembeyi örmeden alıyorum. 2 krem, bir pembe örmeden aldım. 2 tane krem ördüm. Bakın son 3 ilmek kaldı. Bunu örmüyorum. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde ilk ilmeğimi örerek başladım. İkinciyi de örüyorum. Pembeyi örmeden alıyorum. Krem benden tarafta. Kremlerimi düz örüyorum. Pembelerimi örmeden alıyorum. Krem ilmeklerimi düz yani haroşa örüyorum. Son 2 pembe ilmeğim kaldı. Bakın kremi arkada bıraktım. Çaprazlamasına pembemi aldım. Son 2 ilmeğimi pembe ipim ile örüyorum. Bakın hanımlar, böylece ikinci modeli de tamamladık. Modelimiz bu şekilde ilerleyecek. Şimdi yapacağımız işlem şu: pembe ipimiz ile ilmeklerin tamamını ön yüzde düz öreceğiz. Arka yüzde de düz öreceğiz. Araya bir diş haroşamız olacak. Ardından tekrar krem modelimizi yapacağız. Krem modelimizi yaparken sadece baştaki 2 ilmeği pembe ile ön yüzde ve arka yüzde örüyoruz. Tek fark bu. Bu şekilde bakın 2 modeli tamamladık. Bir diş haroşadan sonra aynı şekilde krem ile 3. modeli yapacağız. Sonra araya bir diş haroşa örüp 4. modeli yapacağız. Bu şekilde ilerleyecek. Bu şekilde örerken hanımlar şu patiğimizin şu kenarı, bakın ön yüzden baktığımızda sağ kenarı biraz geniş oluyor. Sol tarafında krem ile ördüğümüz yerde şu son 3 ilmeği örmediğimiz için bu sol tarafta biraz dar görüntü olacak hanımlar. Yani patiğimizin şu kenarında. Görüntümüz bu şekilde ilerleyecek. Ben patiğimin hanımlar şu kenarına toplamda hemen model üzerinde göstereyim. Şuraya 12 tane model yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 model yaptım. Benim ölçüme göre tam oldu. Şimdi ben buraya hanımlar 12 modeli yapacağım. Geleceğim. Sonra da sizlere mezura ile ölçüyü vereceğim. Ölçülerinizi artık ona göre ayarlayabilirsiniz. Ben 12 yaptım ama belki siz 9 yaparsınız, 10 yaparsınız, 13, 14 yaparsınız. Bu tamamen sizin örgünüze göre, örgünüzün sıkılığına göre ya da yapmak istediğiniz ayak numarasına göre değişiklik gösterebilir. Şimdi ben buraya 12 modelimi tamamlayıp geliyorum hanımlar, ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin bu yan bölümünü tamamladım. Burada 12 tane krem modelim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. krem modelden sonra yine ilmeklerimi bir diş pembe ipim ile haroşa ördüm. Şimdi sizlere bu aşamada mezura ile ölçüyü vereceğim. Bakın hanımlar, şu kenardan itibaren ölçeceğim. Siz ona göre model sayısını belirleyebilirsiniz. Bakın şu tam kenara şöyle mezuramı sıfırlayarak şu geniş taraftan ölçüm yapıyorum. Şu dar taraftan değil de geniş taraftan. Şöyle. Hanımlar, burası 10 santim. Bakın 10 santim olarak bu kenar bölümünü yaptım. Şimdi ön bölümü yapacağız. Yani şu kenarlarına oval bir görüntü oluşacak orada tamamen. Bu aşamada hanımlar yapacağımız işlem şu: kenar ilmeğini aldıktan sonra yine ikinci ilmeğimi pembe ipim ile ördüm. Şöyle çaprazlamasına kremimi alıyorum. Bu defa ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum hanımlar. Son 3 ilmek kalana kadar ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum.
Bakın son 3 ilmeğim burada. Geri dönüyorum. Son 3 pembe ilmeğimi örmedim. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örerek başladım. Krem ilmeklerimi yine krem ipim ile haroşa örüyorum. Kremlerimi ördüm. Kremimi arkaya doğru aldım. Kalan 2 pembe ilmeğimi de arka yüzde pembe ile örüyorum. Tekrar geri döndüm. Şimdi bu sıramızda pembe ipimizi kullanacağız. Artık her seferinde kenarda 2'şer ilmek bırakacağız. İlk başta krem ile örerken 3 ilmek bırakmıştık. Sonrasında her seferinde 2'şer ilmek kenarda bırakacağız. Kenar ilmeğini aldıktan sonra bu defa ilmeklerin tamamını yine pembe ile örüyorum. Bu şekilde. Burada son 2 krem kalana kadar öreceğim. Geri döneceğim. Bakın son 2 kremim kaldı. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örerek başladım. Diğer ilmeklerimi de yine krem ipim ile örüyorum. Pardon, pembe ipim ile örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Bu aşamada kenar ilmeğini aldıktan sonra ikinciyi pembe ile ördüm. Şimdi tekrar kreme geçiyorum. Şöyle çaprazlamasına kremimi aldım. Bu defa 2 ilmek daha bırakacağım. Yani şurada 2 pembeyi de bırakacağım. Örmeyeceğim. Diğer ilmeklerimi orada son 2 pembe kalana kadar krem ile örüyorum. Bakın hanımlar, burada son 2 pembe ilmeğim kaldı. Geri dönüyorum. Arka yüzde ilk ilmeğimi düz örerek başladım. Krem ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum. Son 2 ilmeğimi de pembe ile öreceğim. Kremimi arkaya doğru aldım. Çaprazlamasına pembemi alıyorum. Kalan 2 pembe ilmeğimi pembe ipim ile örüyorum. Bu şekilde. Tekrar geri döndüm hanımlar. Bu sırada pembeyi kullanacağız. Bu defa yine burada 2 ilmek daha şuradaki kremi bırakacağız hanımlar. Burada. Oraya kadar olan ilmeklerimi pembe ipim ile yine örüyorum. Ön bölümünde oval görüntüyü artırıyoruz tamamen böylece. Bakın şurada 2 krem daha bıraktım. Geri dönüyorum. Arka yüzde yine ilmeklerin tamamını pembe ipim ile örüyorum. Sonuncuyu da ördüm. Geri dönüyorum, tekrar ön yüzdeyim. Kenar ilmeğinden sonra ikinci ilmeğimi ördüm. Şimdi kreme geçeceğim. Şimdi burada hanımlar 2 tane daha ilmek bırakacağız. Pembeyi bırakacağız şimdi de bakın. Burada 2 pembe kalana kadar öreceğim. Krem ipim ile her seferinde 2'şer ilmek eksilterek geliyoruz. Bakın 2 tane pembem kaldı. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örerek başladım. Krem ilmeklerimi arkada krem ile örüyorum. Kremi arkaya aldım. Kalan 2 pembemi de pembe ile ördüm. Geri dönüyorum. Bu sıramızda da hanımlar burada 2 krem daha bırakacağız. Hemen şuradaki 2 kremi bırakacağız. Oraya kadar öreceğiz. Kenar ilmeğinden sonra diğer ilmeklerimi pembe ile örüyorum. Bu şekilde. Bakın 2 tane kremim kaldı. Geri dönüyorum. Arka yüzde ilk ilmeğimi örerek başladım. Diğer ilmeklerimi de pembe ipim ile yine örüyorum. Şimdi geri döndük hanımlar. Tekrardan kenar ilmeğinden sonra ikinci ilmeğimi pembe ile ördüm. Tekrar kremimi alıyorum. Burada 2 tane pembe bırakacağız. Şimdi hemen şuraya kadar öreceğiz. Buraya 5 tane toplam kremi ördüm. Bakın 2 tane pembeyi bıraktım. Geri dönüyorum. Arka yüzde yine krem ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum. Son 2 ilmeğimi pembe ile örüyorum. Şimdi geri döndük hanımlar. Burada artık 2 tane daha krem bırakacağım. Kenar ilmeğini aldıktan sonra şurada bakın 5 tane pembe ördüm. Burada son 2 krem kaldı. Şimdi geri dönüyorum. İlk ilmeğimi örerek başladım. Diğer ilmeklerimi de yine örüyorum. Bu kenardaki modelin şu ilk yarısını tamamladık. Şimdi ilmekler ikişer ikişer artarak gidecek hanımlar. Kenar ilmeğini aldıktan sonra ikinci ilmeğimi ördüm. Bu defa hanımlar şöyle kremimi alıyorum. İlmekler ikişer ikişer artarak gidecek. Buraya 5 tane krem öreceğim. 2, 3, bakın şu 2 kremi de örüyorum. 4, 5.
Bir sonraki sefer 2 pembeyi de örerek gideceğiz. Böyle böyle devam edecek. Ondan sonra geri döndüm. İlk ilmeğimi örerek başladım. Yine arkada krem ilmeklerimi krem ile, kalan 2 pembe ilmeğimi de pembe ipim ile örüyorum. Geri döndüm, ön yüzdeyim. Pembe ipim ile öreceğim bu defa. Bakın bu defa şu 2 pembeyi de alarak öreceğiz. İlmek sayıları ikişer ikişer artarak gidecek. Kenar ilmeğini aldıktan sonra ilmeklerimi pembe ipim ile örüyorum. Bakın kremlerimi ördüm. Şu 2 pembeyi de katıyorum. İkisini daha ördüm. Bakın 2 ilmek daha artırarak yukarı doğru çıkıyoruz. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzde ilmeklerimi pembe ipim ile öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum, tekrar ön yüzdeyim. Kenar ilmeğinden sonra ikinci ilmeğimi ördüm. Bu defa yine kremimi alıyorum. Bakın. Şuradaki 2 kremi de alacağız bu defa. İkişer ikişer ilmek sayıları artıyor artık. Şeklimiz bu şekilde oluşuyor. Hemen şuradaki bakın 2 kremi de aldım. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örerek başladım. Krem ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum. Kalan 2 pembe ilmeğimi de pembe ipim ile örüyorum. Yeniden geri döndük. Ön yüzdeyiz. Hemen şuradaki 2 pembeyi de alacağız. Pembe ile örerken pembe ilmekleri, krem ile örerken bu krem ilmekleri de ekleyerek gidiyoruz. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi örüyorum. Kremleri öreceğim. Ardından yandaki 2 pembeyi de yine örüyorum. Bu şekilde kremlerimi ördüm. Şu 2 pembe ilmeğimi de örüyorum. Ardından geri döndüm. Arka yüzde ilk ilmeğimi örerek başladım. Diğer ilmeklerimi de haroşa örüyorum yine sıra sonuna kadar. Tekrar geri döndüm hanımlar. Şimdi krem sıramıza geldik. Kenar ilmeğinden sonra yanındaki pembeyi de örüyorum ve kremimi aldım. Bu sırada şuradaki pembeleri öreceğiz. 2 kremi daha ekleyeceğiz. İlmeklerimi örüyorum yine. Bu şekilde 2 kremimi de yine ekledim. Ardından geri dönüyorum. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. Krem ilmeklerimi krem ipim ile öreceğim. Son 2 pembe ilmeğimi de pembe ipim ile öreceğim. Bu şekilde pembemi aldım. İlmeklerimi örüyorum. Tekrar ön yüzdeyiz. Pembe ile öreceğiz. Bu defa kremlerden sonra 2 pembeyi de ekleyeceğim. Tam köşede oval bir görüntü oluşacak böylece. Bakın hemen şu kremleri ördükten sonra 2 pembeyi de ekledim. Tekrar geri dönüyorum. İlk ilmeğimi örerek başladım. Diğer ilmeklerimi de sıra sonuna kadar pembe ipim ile haroşa örüyorum. Şurada da ipim katlanmış. İpimi de açayım hanımlar. Şu kenarımızı. Şöyle. Bu şekilde. Sonuncu ilmeği de ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Modelde son sıramızı yapacağız hanımlar. Kenar ilmeğinden sonra ikinci ilmeği de pembe ile ördüm. Krem sıramıza geldik. Krem ipimi şöyle alıyorum. Buradaki pembeleri ördükten sonra şuradaki son 2 kremi de ekleyerek öreceğim. Modelimizin son sırası bu. Önce pembeleri öreceğim. Son 2 kremi de örüyorum. Tekrar geri döndüm. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örerek başlıyorum. Arka yüzde yine diğer ilmeklerimi krem ile haroşa öreceğim. Son 2 ilmeğimi de pembe ipim ile öreceğim hanımlar. Bakın son 2 ilmeğime geldim. Renk geçişi yaparak pembe ilmeklerimi pembe ipim ile örüyorum. Bakın şu kenardaki ilk modelimizi tamamladık hanımlar. Bakın şu ilk modelimiz. Şunu tamamladık. Şimdi buraya hanımlar modeli bitirdik. İlmeklerimizin tamamını pembe ipimiz ile bir diş haroşa olacak şekilde öreceğiz. Yani 22 ilmeğimiz vardı.
İlmeklerin tamamını sıra sonuna kadar pembe ile örelim. Arka yüzde de pembe ile örelim. Bir diş haroşamızı oluşturup gelelim. Evet hanımlar, bir diş haroşamı ördüm geldim. Şimdi patiğimizin tam bu ön kısmına 3 tane yana kurduğumuz modellerin ayrısından yapacağız. 3 tane modeli yapacağız tam ortaya. Kenar ilmeğinden sonra yanına bir ilmek örüyorum. Ardından modelimi yapacağım şimdi. Kremimi aldım. 2 krem örüyorum. 1 pembe örmeden alıyorum. 2 krem örüyorum. 1 pembe örmeden aldım. 2 krem, 1 pembe örmeden aldım. 2 krem, 1 pembeyi aldım. 2 krem, 1 pembeyi aldım. Ve 2 krem ördüm. Son 3 pembeyi örmüyorum yine. Geri döndüm. Arka yüzde kremlerimi düz örüyorum. Pembelerimi yine örmeden alıyorum. Bu şekilde patiğin tam ön bölümüne de 3 adet kremli desenden yapıyoruz hanımlar. Son 2 ilmeğimi de şöyle renk geçişi yaparak pembe ipim ile örüyorum. Bu şekilde. Şimdi baktığımızda da buraya bir tane deseni yaptık. Yine desen arasına hanımlar bir diş haroşa öreceğiz. Ardından ikinci modeli yapacağız. Tekrar bir diş haroşa örüp şekildeki gibi üçüncü desenimizi yapacağız krem ile. Üçüncü desenden sonra yine hanımlar bir diş haroşamızı örelim. Bu ön bölümü bu şekilde tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, bu bölüme toplamda 3 tane desenimi yaptım geldim. Şimdi şuraya yaptığımız bu oval görüntü oluşturmak için yaptığımız modelin aynısını diğer kenarına da yapacağız. Aynı sayıda aynı şekilde. Bunu nasıl yapmıştık hemen ilk başlangıcını göstereyim. Önce kenar ilmeğinden sonra ikinci ilmeğimi pembe ile örüyorum. Sonrasında kremimi aldım. Son 3 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi krem ile öreceğim. İlk başta son 3 ilmek kalana kadar örüyoruz. Sonraki sıralarda her seferinde 2'şer ilmek kenarda bırakıp geri dönüyoruz. Bakın bu şekilde. Tekrar geri döndüm. Arka yüzdeyim. Yine ilk modelde olduğu gibi arka yüzde krem ilmeklerimi krem ipim ile öreceğim. Son 2 ilmeğimi de pembe ipim ile öreceğim. Hemen renk geçişi yapıyorum. Pembemi aldım. Kalan 2 ilmeğimi pembem ile örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Şimdi sonrasında pembemizi alacağız. Pembemizle bu defa artık 2'şer ilmek bırakacağız. Sonraki sıralarda 2 krem bırakacağız. Sonrasında 2 pembe 2 krem böyle devam edecek. Burada 1, 2, 3, 4 diş böyle krem ile haroşa olduktan sonra bu defa 2'şer ilmek alarak devam edeceğiz. İlmek sayısını her sırada 2'şer artırarak devam edeceğiz. Şuradaki modelin aynısını ikinci kez kuracağız. Kafası karışanlar olursa da bu ilk modelin sıralamalarını takip ederek ilk modeli yaptığımız bölüme gelerek şuradaki ikinci modeli de rahatlıkla yapabilirler. Patiğimizin hemen bu kenarına bu modelin aynısından ikinci kez yapalım gelelim hanımlar. Evet hanımlar, buradaki ikinci desenimi de tamamladım. İkinci desenimden sonra yine ilmeklerin tamamını pembe ipim ile bir diş haroşa olacak şekilde ördüm. Şimdi patiğimizin diğer kenarına geçeceğiz. Yani şu bölüme. Bu bölümde ilk başta uyguladığımız yöntemin aynısını yapacağız. Aynı modeli kurmaya devam edeceğiz hanımlar. Öncelikle kenar ilmeğini alıyorum. İkinci ilmeğimi ördükten sonra tekrar krem ipimi aldım. 2 krem örüyorum. 1 pembe örmeden aldım. 2 krem 1 pembe örmeden aldım. 2 krem 1 pembeyi aldım. Tekrar 2 krem 1 pembe örmeden alıyoruz. Son 3 ilmek kalana kadar aynen bu şekilde yapıyoruz. Tekrar geri döndük. Arka yüzde krem ilmeklerimi düz örüyorum. Pembeleri yine örmeden sağ şişime alıyorum. Bu şekilde. Kremlerimi örerken pembe ilmeklerimi örmeden sağ şişime alıyorum. Son 2 ilmeğimi de yine pembe ile örüyorum. Bakın buraya da yine krem ile bir tane deseni oluşturduk hanımlar. Şimdi pembe ipim ile bir diş haroşa öreceğim. Sonra ikinci modelimi yapacağım. Ben patiğimin şu kenarına 12 tane model yapmıştım. Buraya da yine aynı sayıda modelimi yapacağım. Sizler bu kenara kaç tane model yaptıysanız diğer kenara da aynı sayıda yapmalısınız hanımlar. Kenarlarımız çünkü eşit olmalı. Bu aşamada model 12. model yani sonuncu modelimiz bittikten sonra
pembe ipimiz ile ana renk ipimiz ile 2 diş haroşa öreceğiz. Başlangıçta da 2 diş haroşa yapmıştık. Bitişte de yine 2 diş haroşamız olacak. Şimdi patiğimizin bu kenarını diğer kenarla aynı şekilde örelim gelelim hanımlar. Evet hanımlar, patiğimin bu kenarına da yine 12 tane krem desenimden yaptım. 12. desenimden sonra buraya 2 diş haroşamı pembe ipim ile ördüm. Krem ipimi kestim, arkaya ucunu düğümleyip gizledim. Artık kremi kullanmayacağız. Şimdi ilmeklerimizi keseceğiz hanımlar. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimi keseceğim. Biraz gevşek bir kesim yapalım. Çünkü patiğimizin topuk bölümünü, arka bölümünü yaparken bu kesim yaptığımız kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız. İlmekleri kolay bir şekilde çıkaralım diye böyle gevşek bir kesim yapmamızda fayda var. Bakın şu şekilde. Hatta şurada bir yarım ilmek almışım. Şöyle düzeltelim. Bakın şuralardan ilmekler çıkaracağız. Bu şekilde hanımlar ilmeklerimi kesiyorum. Son bir ilmeğim kaldı, onu da kestim. Bu kenarımız sıkı sağlam olsun diye şöyle 2 tane zincir oluşturdum. İpimi de kesiyorum burada. Evet, patiğimizin bu üst bölümünü bitirdik. Şimdi tabanımızı öreceğiz. Taban bölümünde hanımlar şöyle bir tık uzun şiş kullanacağım. Dileyen bu bölümde misinalı şiş de kullanabilir. Hemen şu bölümden, geniş olan bölümü şöyle getiriyorum. Hemen kenar ilmek yerlerine girerek buralardan ilmekler çıkaracağım tabanımız için. Bakın ilk kenar ilmek yerim burada. İlmeğin 2 kanadına birden girerek buralardan ilmekler çıkaracağız. Bakın şu ikinci ilmeğim oldu. Hemen ikinci ilmekten sonra ipin ucunu şöyle kendine düğümlüyorum şuraya, patiğimiz sökülmesin diye. Sırasıyla burada kenar ilmek yerlerine girerek şöyle ilmekler çıkarıyoruz hanımlar. İlmeğin 2 kanadına birden girelim. Bu kenar bölümü daha sağlam oluyor. Hanımlar, ben bu uçtan böyle diğer uca kadar toplamda 90 adet ilmek çıkarttım. Siz şuraya şu desenlerden hani belki fazla yaptınız, belki eksik yaptınız ölçülere göre. Ona göre hani ben 90 çıkarttım ama belki sizin 88 ilmeğiniz olur. Belki 92-94 ilmeğiniz olur. Bu tamamen şuradaki model sayısına göre ilmek sayısı farklılık gösterebilir. Şimdi bu uçtan diğer uca kadar ilmeklerimizi çıkarıp gelelim. Evet, diğer uca kadar ilmeklerimi çıkarttım geldim. Toplam 90 ilmeğim oldu burada. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi sırasıyla haroşa yani düz olarak öreceğim hanımlar. Böylece ön yüze bakın. Şu şekilde bir diş haroşa düşüyor. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi haroşa örüp gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Artık tabana başlayacağız bu aşamada. Şişimde 90 ilmek vardı. Patiğimizin burun kısmına hanımlar 8 ilmek ile başlayacağız. Burada 14 ilmek olana kadar yanlardan birer birer ilmekler alacağız. Bu aşamada 90 ilmeğim var. 8 ilmek orta kısma ayırınca geriye 82 ilmek kalıyor. Hesabı böyle yapın. 92 ilmeğiniz varsa da 8 ilmek çıkaracaksınız. Kalan ilmekleri de 2'ye böleceksiniz. Yani şöyle bakın. Burada 90 ilmeğim var. 90'dan 8'i çıkartınca geriye 82 ilmek kalıyor. 82 ilmeği de 2'ye bölüyorum. İlmekleri yanlara eşit paylaştırmak için. Yanlara 41'er ilmek düşüyor. Hesaplama böyle yapılacak. Öncelikle tabanımızı yapabilmek için ön yüzde bu ilk kenardaki 41 ilmeğimi öreceğim. Kenar ilmeğim ile birlikte toplam 41 ilmek. Bu şekilde hanımlar buraya kenara ayırdığımız ilmeklerimizi ben 41 ilmek öreceğim. Artık siz kaç ayırıyorsanız ilmek sayınıza göre burayı örelim gelelim. Evet, buraya 41 ilmek ördüm geldim. Şimdi patiğimizin burnu için 8 ilmek daha örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saydığımız anda hanımlar bu sol kenarda da 41 ilmek kalıyor. 8 ilmek daha ördükten sonra geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 8 ilmeğimi öreceğim. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar geri dönüyorum. Burunu ayırdığımız 8 ilmek ile şurada bir diş haroşamız oluştu. Şimdi her seferinde kenarlardan birer birer ilmek alacağız. Bu bölümde 14 ilmek olacak bu orta bölümde. Bu aşamada ipimiz hep karşıda ve ilk ilmeği örmeden alıyoruz. 8 ilmeğimi öreceğim. 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8. Kenardan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 9 oldu. Geri dönüyorum.
Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 9 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 10 oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 10 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenardan bir ilmek örerek ortaya ekledim. 11 oldu. Bakın burun kısmında da oval bir görüntü oluşuyor. Ayak anatomisine de uygun oluyor. Şimdi geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Orta kısımdaki 11 ilmeğimi örüyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şimdi de şu kenardan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 12 ilmek oldu. Tekrar geri döndüm. Yine ilk ilmeği örmeden alıyorum. 12 ilmeğimi öreceğim. 5 oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekledim. 13 oldu. Şimdi geri dönüyorum. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldım. 13 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bir ilmek de örerek yine ortaya ekledim. Ortada 14 ilmek oldu. Artık 14 ilmek ile tabanımızı öreceğiz ve kesimlerimiz de başlayacak. Yine ipimiz karşıda hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu aşamada 13 ilmek öreceğim. 14. ilmekte kesimi yapacağım. İlk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. ilmekte yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Geri döndüm. Kesimden sonra geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrar 13 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. ilmekte yine yandan bir ilmek alıp kesimimi yapıyorum. Patiğimizin hanımlar taban kısmı bu şekilde örülecek. Her seferinde 13 ilmek öreceğiz. 14'te kesim yapacağız. Bakın her seferinde ilmek saymaya gerek yok. Taban ile kenar arasında ayrık bir görüntü var. Tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Sonuncu ilmekte kesimi yapacağız. Bakın saymadan gideceğim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Tabanımda son bir ilmek kalana kadar örüyorum. Bu şekilde. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini kesiyorum. Kesimden sonra yine geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Bakın şöyle ayırdığımızda yine taban ile kenar arasında bir boşluk görüntü var. Burada yine son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Yani tabanımda. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimden sonra yine geri dönüyoruz. Taban 14 ilmekle böyle örülüyor hanımlar. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişimizdeki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Ve kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 14 ilmeğimiz kalacak. Şimdi hep birlikte tabanımızı örelim, gelelim, ardından patiğimizin arka bölümüne birlikte başlayalım. Evet, patiğimin tabanını ördüm, geldim hanımlar. Şişimde sadece 14 ilmeğim kaldı tabanda kullandığım. Şimdi patiğimizin şu arka bölümünü 14 ilmek ile öreceğiz. Yine haroşaya devam ediyoruz. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu defa son 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Yani 12 ilmeğimi örüyorum. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini keserek ördüm. Böylece 13 ilmek kaldı burada. Bu aşamada hanımlar hemen şu kenarda bakın kenar ilmek yerleri var sıralarda. Kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden şöyle girerek ilmek çıkarıyorum. Tekrar 14 ilmeğimiz oluyor. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arka bölüm şu kenarlara eklenmiş oluyor. İlmek çıkarttıktan sonra geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Yine son 2 ilmeğimi kestim. Bu sağ kenarda ilmek çıkartırken geri dönüp ön yüzde çıkaracağım. Öyle daha kolay ilmek çıkarabiliyorum. Hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine şuraya girerek ilmeğimi çıkarttım. Tekrar 14 ilmeğimiz oldu. Patiğimizin arka bölümünü bu şekilde yapacağız. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz.
Son 2 ilmeği kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarıyoruz. Yine bakın son 2 ilmeğimi kestim. Bir sonraki kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmeğimi çıkarıyorum. Şöyle. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Yine son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeği kesiyorum. Ardından geri döndüm ve buradaki bakın sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarıyorum ve yine 14 ilmek oldu. Arka bölüm bu şekilde örülüyor. Biz bu işlemi şuraya ve şuraya, yani buralardaki son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi patiğimizin arkasını buraya kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü son kenar ilmek yerlerine gelene kadar ördüm geldim. Artık buradaki 14 ilmeğimizi keseceğiz. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimi kesiyorum. Şuradaki ipin ucunu da atlatarak getireyim, arada gizlensin. Bu şekilde ilmeklerimi keseceğim. Yine çok sıkı bir kesim yapmayalım. Şöyle gizleme yaparak kesim işlemini de yapıyoruz bu arada. Tamamını keseceğiz hanımlar. Sonra da tek sıradan oluşan bir kenar oyamız var. Patiğimizin kenarları sıkı düzgün görünsün diye onu göstereceğim sizlere. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da böyle kestim. Bu kenarda tümsek bir görüntü oluşmasın diye hemen şöyle dibine batarak, bakın öndeki kenar ilmek yerine batarak burayı düzlüyorum. Patiğimizi tamamladık. Şimdi kenar oyamızı yapacağız hanımlar. Bakın tek sıradan oluşan bir oyam var. Onu da şöyle yaptım. İpimi tığıma doluyorum. Hemen sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girip ilmek çıkarıyorum. Tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. Gevşek yapalım hanımlar. Çok pardon. Burayı böyle sıkarak yapmayalım. Patik ayağımıza rahat girsin diye. İpimi tığıma doladım. Sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkartıp tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. Bu şekilde kenar oyamızı yapıyoruz. Sıradaki kenar ilmek yerlerine girerek. Şöyle bakın, ipimi tığıma doladım. Kenar ilmek yerine girip ilmek çıkartıyorum ve tığımdaki ilmekleri topluyorum. Kenar oyamız böyle. Bu şekilde patiğimizin çevresini dolanacağız. İlk başladığımız yere kadar kenar oyamızı tamamlayalım gelelim. Evet, kenar oyamı yaptım geldim hanımlar. Bakın ilk başladığım yere kadar getirdim. Artık 2 tane zincirimi çekip ipimi kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyeceğim. Patiğimizi tamamladık böylece. Şöyle arka ilmek aralarına girerek şu şekil düğümleyerek ipimizin ucunu gizliyorum. Bu şekilde. Gayet güzel, kolay bir patikti. Örmesi zevkli, baştan sona haroşa örgüyle yapılan hoş bir model oldu. Patiğimizi şöyle göstereyim hanımlar. Patiğimizin duruşu şu şekilde. Haroşa örgü olduğu için bakın esneklik payını da sizlere gösteriyorum. Şöyle. Hemen makine ayağıma giydireyim. Birlikte ayağımızda da görelim. Herkesin yapabileceği tarzda kolay, güzel, şık, zarif bir patik oldu. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Evet hanımlar, patiğimizin mankendeki duruşu da yine bu şekilde. Gördüğünüz gibi ayağı saran çok güzel, harika bir model oldu. Patiğimizin tabanı, kenarları, ön kısmı, bu şekilde topuğu, model bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.